Embriyo transfer işlemini tamamladı. Arta kalan kaliteli embriyoları ne yapıyor? Tüp bebek tedavisini tamamladık ve transferi yaptık. Tabii ki bu ciddi bir ekip çalışmasıydı. Günlerce sürdü. Kaç haftaya buluyor çünkü tüm tedavinin bitmesi. Ve son aşama transfer aşamasına geldik ve transferleri de yaptık. Gayet güzel bir transferimiz oldu ve artık gebelik sonucu için beklemeye başladık. Tabii laboratuvar bu arada arta kalan kaliteli embriyoları ne yapacağımızı soruyor. Biz burada kesinlikle dondurma tedavisini öneriyoruz. Yani dondurarak saklamayı öneriyoruz. Peki embriyo nasıl dondurulur? Embriyolar laboratuvarda sıvı azot tankları içerisinde eksi 196 derecede dondurulur. Ve bu şekilde senelerce saklı kalabilir ve uyandırıldığında, yani çözüldüğünde tekrar aynı kalitede ve aynı gebelik şansına sahip olarak işlevi görür. Peki embriyo neden dondurulur? Sadece arta kalan embriyolar mı dondurulur? Hayır. Kimi zaman çok sayıda yumurta elde ederiz. Hormonlar çok yükselir ve gebelik şansını olumsuz etkileyebilir. Kimi zaman yumurtalarımızla ilgili bir problem yaşamasak da rahim zarı çok kalınlaşmamışınca bazı hormonların önceden yükselmesi bizim gebelik şansını olumsuz etkileyeceği için mecburi bir dondurma işlemi yapmak gerekebilir. Kimi zaman da hastalarımız zamanlama açısından embriyoların transferine uygun olmayan bir süreçte olabilirler. İşleri gereği ya da sosyal hayatları gereği. O zaman da embriyoyu dondurup saklama şansına sahip olabiliriz. Ve son olarak hastamızın ciddi bir tedavisi vardır. Kanser tedavisi gibi, ışınlı kemoterapi gibi tedaviler alacaktır. O zaman da embriyolarını ileride kullanmak için tıbbi bir zorunlulukla saklayabilir. Embriyo saklandığında 5 yıl kadar saklama hakkına sahip tüm hastalarımız. Ancak 5 yıl bittiğinde özel durumlarda sağlık müdürlüğünün iznine tabi olarak bir 5 yıl daha uzatma hakkına sahibiz.